Herkese Rotterdam'dan selamlar arkadaşlar. Bugün yanımda arkadaşım Samet var. Kendisi Rotterdam'da yaşıyor. Bir yerli olarak bugün bize rehberlik edecek. Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Samet, 2 yıldır burada yaşıyorum. Rotterdam gezeceğiz bugün. Rotterdam aslında yeni bir şehir. Hitler burayı 2. Dünya Savaşı'nda mahvetmiş, dümdüz etmiş. Buranın en büyük bilinen noktası aslında liman. Yani limandan dolayı da multikültür bir şehir aslında. Aynen. Çok fazla kültür var, işçi şehri. Aynen. Aslında Rotterdam'ın en büyük şeyi işçi yani. Bütün ekonominin döndüğü yer burası aslında. Zaten Hitler'in de buradaki limanı vurmasının sebebi aslında Avrupa'ya gelecek olan ithal ürünlerin Avrupa'ya girişini engellemek ve aslında Hollandalıları ve bu coğrafyada yaşayan insanları ikmale karşı zor durumda bırakmak için burayı bombalamış. Şu an tabii savaştan sonra burası çok bombalandığı için savaştan sonra hep yeni binalarla yeniden inşa edilmiş. 70-80 yıllık bir şehir yani. Çok yeni değil. 70-80 yıllık Yani bir Hitler şehir. burayı komple dümdüz etmiş yani. Neden yapmış bilmiyorum ama. Modern binalarla tekrar yapılmış. Aynen. Bugünkü nüfus 800 bin, zaten yarısı hep göçmen kökenli. Bunun en büyük nedeni de liman kenti. Liman kenti olduğu için Avrupa'da işçiye ihtiyaç olmuş ve yurt dışından çok fazla işçi getirilmiş. Türkiye'den gelenler de hep böyle patates fabrikalarında falan çalıştırılmış. Zaten Hollandalıların bildiği göçmen kültürü. Birincisi Türk, ikincisi Moroccan, yani Fas, bizim bildiğimiz Fas kültürü. Diğerlerini pek bilmiyorlar. Yabancılar zaten. Özellikle şu anda yeni gelen Suriyelilere, yeni böyle farklı yerlerden gelen insanlara karşı yabancılar açıkçası. Evet. Ama Türklere karşı çok sıcaklar yani. Zaten buranın sıcakkanlı insanlar. Yani ben 2 yıldır yaşıyorum. Avrupa'nın birçok yerine de gittim. Yani iyi ki burada yaşıyorum dedim. Yani çok yere gittiğim zaman insanlar çok sıcakkanlı. Yani öyle raşist bir şeye hiç denk gelmedim. Çok insancıllar yani. Onun için Rotterdam'da böyle Hollanda'nın multikültür şehirlerinden biri olduğu için insanlar da hiç raşist bir şeye denk gelmenin imkansız yani. Anladım. Aslında buranın tarihi diğer Avrupa şehirleriyle göre çok eski değil. 1200'lü yıllara dayanıyor. Holland Kotları diye bir grup buradaki şehri kurmuşlar. 1300'lü yıllarda da şehir olarak ilan edilmiş. Erasmus Üniversitesi burada. Evet, Erasmus var. Dünyaca ünlü. Buraya çok fazla öğrenci geliyor. Yine öğrenci şehri diyebiliriz. Zaten yine nüfus oldukça genç. Evet, genç ve işçi nüfusu var yani. Zaten limanda çalışmanın kriteri, buranın CEO'sunun bir haberini okudum. Adam haber yaptırmış gazeteye. İşçi alım kriteri diyor ki ayakkabısını bağlayan bir insanı diyor ben diyor işe alabilirim diyor. Yani herhangi bir şey yok, kriter yok. Ama dediğim gibi buraya gelmek de zor. Yani bizim Türkiye'den gelmek de zor. İşçi olarak gelmek de zor. Ama iş bulmak, yani yaşamak, ayakta kalmak çok kolay Avrupa'da yani. Sen yeter ki gel, çalış, bir şeyler yapmak iste. Aynen. Yani sosyal imkanlar da çok güzel. Ayrıca Avrupa'nın en büyük limanı burada. Rotterdam limanı. Evet. Avrupa'ya girecek bir mal ilk önce bu limana vuruyor. Buradan Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'ya Amerika'dan gelen bir ürün bu limana 2 defa vuruyor. Bir sıfır olarak geldiğinde, bir de çöpleri mesela kartonları falan tekrar geri dönüşüm olarak giderken tekrar 2 defa uğradığı bir şey bütün ürünlerin. Özellikle meyve sebze mesela Amerika'dan gelen, İspanya'dan gelen Avrupa'ya Rotterdam üzerinden dağılıyor yani. Tren istasyonu aslında burası. Şu binanın şu sağ tarafı, üst tarafı şehir merkezini gösteriyor ve binanın üst tarafında aslında güneş panelleri var da aslında çevreye ve gürültü kirliliğine ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. Şimdi nereye geldik? Kanka bu Hollandalıların meşhur Kers'ten önce yedikleri Kers yani Noel tatili. Noel tatilinden önce. Aynen. Kers bunlar için çok büyük bir bayram zaten. Kers'ten önce yedikleri böyle bizim lokmaya benziyor ama biraz daha bizim lokma tabii ki 1 numara ama bu da lezzetli yani. Hurma gibi. Bunlar da kendi bayramlarında şeyi var. Ya evet biraz ona benziyor. Kültürel bir şey yani. Frau, goedemorgen. Kunnen wij oliebol nemen? Met of zonder krentjes? 3 stuk normaal. Ik bedoel dat dit. Ja, natuurlijk. Graag. En 1 stuk romballen en 1 stuk Nutella ballen.
Dat is een video voor YouTube. Ja, mijn vriend heeft een YouTube-account voor Turkije. Ja, en hij woont in Duitsland en hij is nu hier. En hij wil een nieuwe video in Rotterdam. Ja, we hebben ook. Ja, kleine. Het is zo bekend in Turkije, maar oliebol is ook heel lekker volgens mij. Bu normal kanka. Bu normal. Evet. Normalini deneyelim ağzımız. Aynen. Kadın da söyledi, sizde de şey var, olibol var diye. Lokmayı kastetti. Bizim lokmanın içi biraz daha boş. Bak. Ama bu çok hamur bir dokusu var yani, çok Aynen fazla. böyle. Kalın Al yani. Furkancığım. Abi ben normalin tadını biliyorum, siz normal yiyin. Ben kaymaklı yiyeceğim. Kaymaklı. Ben beğendim ya. Sen? Bunun pişiyle alakası yok. Bambaşka bir şey. ha. Yani benziyor ama. Bayağı iyi ama. Şu ne bilmiyorum ama şu çok lezzetli bir şey. Ne o? Yani bilmiyorum, bizim kaymağa denk geliyor herhalde. Çok ama iyi lan. lezzetli bir şey. Bu Sen buna tanesi devam ne et. kadar bir tanesi? Bu normaller 1 euroydu. Şu 1 euro. Bu Nutella'lı şeylerde galiba 2,5 euro. Bu kremalı. Aynen. Böyle için. Nasıl kanka? Bu ne biliyor musun? Fındık ezmesiyle karıştırılmış bir krema gibi. Ama bence de lezzetlisi bu ikisi yani. Aynen. Diğeri bana biraz daha... Bu kremalı şu an çok iyi. Bunlar 2,5 euro Bir de tanesi. şeyi deneyelim. Nutella'lı. Krema ama şunun içinde göstereyim. Krema içinde çok fazla. Çikolatalısı. Oğlum bayağı bol malzemeli koyuyorlar. Yemin ediyorum. Kanka bunlar malzemeden kaçmıyor ya. Zeytinli poğaça diye satıyorlar. Bu peynirli miydi lan? Spora devam edeceğiz ama Spor her zaman yapıyoruz kardeşim. Bunları yılda bir defa yiyebiliyorsun. benim favorim kremalı. En güzeli. Ben Çikolata bildiğimiz çikolata. yani doğru söylemek gerekirse benim için seçim yapması çok zor ya. İkisi de mükemmel yani. İklim olarak da 9 ay falan yağmur. Burası değil mi? Burası evet. Geriye kalan 3 ayla işte güneş 25 derece en maksimum yani 25 Rahatsız derece. edici bir güneş yok. Yok Ama hayır. böyle Evet. soğuk bir hava da değil. Tam güzel aslında bir hava. Yani güzel ama evet. Tişörtle rahat rahat geziyorsun zaten. Rahat rahat denize falan giriyor insanlar da. Yani burada aslında denize girilecek çok bir şey de yok. Yani Evet. okyanusa kıyı olduğu için yani denize girilmiyor. Çok dalga oluyor. Ama meşhur şeyleri var. Bu Türkçesini unuttum ya. Strand diyorlar da. Kumsal mı? Kumsal. Kumsal. 3 kilometre, 4 kilometre. İnsanlar yazın oraya gidiyor. Hafta sonları falan çok kalabalık Bu oluyor. şey tarafını mı diyorsun sen? Denak tarafının, Denak tarafı. aynen okyanusa kenarı. Ya burada da aslında bu gelişen kültürel akımıyla beraber falan aile şey kavramı yok yani. Artık insanlar partner kavramına geçmiş yani. Böyle ki aile gibi yaşıyorlar ama evli değiller. Çocukları var. Bu bir taraftan iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ön yargım da yok. Ama aile kültürü Avrupa'da yani unutuluyor yani. Evlilik falan olayı yok yani. Özellikle gençlerde 20-30 yaş aralığında, hatta ben bu 35 yaş aralığında evli insan görmek çok şey. Sorduğun zaman evet şeyim var diyor, partnerim var. Birlikte yaşıyorlar ama evli değiller. Evet, o Hatta mantık var yani. aile günler, çocukları Evet. falan da var çok. Evet, ama evet. bir resmi bir şey altında Evet. şey olmuyor. Evet, insanlar çok şeye önem veriyor kanka. Bütün kültürlere, bütün dinlere karşı inanmıyor ama adamın saygısı var yani. Respect, herkese karşı bir şeyleri var. Saygıları var yani. Bizim Türkiye'de de mesela hani Ramazan geliyor. Hani tutan var tutmayan var ama genel anlamda bir saygı var çoğu kişide. Evet kesinlikle. Burada da öyle yani. İnsanlar hiçbir şeye inanmıyor ama inananlar da burada yani dışlamadır ne bileyim öyle bir samimiyetsizlik falan hayatta göremezsin yani. Mesela ben Almanya'daydım. Benim bir emekli bir komşum var. Kadın 70 yaşında tek başına yaşıyor. Ramazan'dayken bana hurma getirmişti. Ya bunda da çok şeyi merak ediyor mesela. Ramazan'da sen bir şeye iftara davet et. Bir arkadaşını, yabancı bir arkadaşını. Gelmemesi imkanı yok ya. Git belediye başkanına söyle veya ne bileyim git bir yerde CEO'ya söyle. De ki ben seni iftara çağırıyorum evime gel. Gelir. %100 gelir yani. Öyle o kadar bir merak bizden ediyorlar bakma ki. yok bile değil mi? Yok kesinlikle yok. Yani ben şeyde çalışıyorum, havalimanında çalışıyorum. Çok bakımla alakalı. Ben gideyim CEO'ya söyleyeyim. İftar için benim evime gelir misin? Gelir ya. O kadar merak ediyorlar ki iftarda ne yapılıyor? Nasıl bir inanç var?
Yani çok merak ediyorlar. O iftar kültürünü falan önemsiyorlar yani. Kesinlikle. Sen otur dua et, seninle beraber dua eder, ellerini açar yani. Kesinlikle ya. Böyle kuzey ülkeleri, İskandinav ülkeleri, burası, yani Almanya'nın belki kuzeyi falan. Yani insanları anlamak bizim kültürümüze göre çok zor ya. Yani Bir de böyle hayatı yaşamaya daha odaklı. evet evet Bu da kesinlikle. ekonominin getirdiği aslında Aynen ya, özgüvenden aynen, dolayı da biraz kesinlikle. böyle. Bizde mesela %90 oranında kendini kurtar lafı Evet. var. İşte bu yine ekonomiyle Yani alakalı. sevdiğin işi yap. Bunlar işkolik olmayan da çok karşılar. Yani sevdiğin işi yap. Kesinlikle ama bunların bir tane atasözü var kanka. Diyor ki çalışmak için yaşamıyoruz, yaşamak için çalışıyoruz. Çok fazla böyle kaptırmaya falan işine sen çok çalış. Sana diyor ki ya yok çok çalışsın yeter bugün diyor. Allah Allah. Bırak diyor yani yeter diyor. Biraz diyor artık kendine bak. Pauza yap diyor. Biz çünkü hep böyle çalışarak 12 saat kültürüyle büyümüşüz. 12 saat çalışmamız lazım falan. Belli 8 saat, abi 8 saatin 4 saat, 3, 5 saat falan çalışıyorlar maksimum. Bu da maksimumdur yani. Beyaz yakalılar daha da az. Yapması gereken çok iş varsa bile belli bir kısmına kendini ayırıyor. Aynen. hiç Bugünlük mesela- bu kadar yeter diyor mesela. Aynen. Bırakıyor adam. Bugünlük bu kadar yeter diyor. Halbuki mesai saatleri içerisindesin. Aynen yani senin dışarıda randevu bekliyorsun ya da bir sürü iş var ne bileyim vize bekliyor hiç önemli değil onun için. Beyaz yakalılar için belki kolaydır ama Türkiye'den gelen bizim için böyle işçi şeyi yani çalışmış şeyler çok zor yani. Şimdi arkadaşlar Marktal'a geldik. Avrupa'nın birçok şehrinde bulabileceğiniz kapalı pazar yerlerinden bir tanesi. İçeride birçok mutfağa ait yiyecek ve içecekleri bulabilirsiniz. Hint mutfağından Asya mutfağına kadar her şeyi bulabilirsiniz. Binanın şu sol tarafında gördüğünüz pencereler bunlar evlere ait. İç tarafında pazar ve diğer taraflarsa normal yaşam alanları. Şimdi ise arkadaşlar Rotterdam'ın en ikonik sembellerinden birisi olan kübik evlere geldik. Kübik evler aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Rotterdam yıkıldığı için yeniden yapım çalışmalara başlıyor ve belediye bir tane mimardan yaya köprüsü yapmasını istiyor. Mimar bir tasarım yapıyor. Bunları aslında bir ağaca benzeterek yapıyor. 78 tane normalde planlanmış ama yaklaşık 40 tane yapılmış. Her evi bir ağaca benzetiyor ve üstten bakıldığı zaman aslında bölgenin tamamı yapılsaydı eğer ormanmış gibi görünmesini istemiş. Çünkü ağaçları örnek alarak aslında yıkılan ağaçların yerine yeni binaların da yükselebileceğini simgeleyerek böyle bir plan yapıyor. Şimdi ise Oodi Hafı'na geldik. Burası Rotterdam'ın en ikonik yerlerinden birisi. Eski limanın bulunduğu bölge. Eskiden yurt dışından gelen mallar buraya geliyormuş. Burada depolanıp Avrupa'nın diğer yerlerine dağıtılıyormuş. Buranın görülmesi gereken yerlerinden birisi 1897 yılında yapılan Witte House. Burası Avrupa'nın ilk gökdeleni. Yine sağ tarafımızda kubik evler ve sol tarafımızda Wilhelm Köprüsü. 2 yıllık Rotterdam tecrübeni nasıl özetlersin? Rotterdam benim Hollanda'da en sevdiğim yer. Her konuda insanlar güzel, hayat güzel. Gelip görülmesi gereken yerlerden biri yani. Hollanda'ya geldikten sonra Peki şehir mutlaka merkezinde Amsterdam. kiraların fiyatını biliyor musun? 2000 euronun üzerinde ya Centrum'da. Ama Centrum'dan mesela 5-6 kilometre uzakta. Bu mevkide mesela 850-900. 5-6 kilometre çok yakın aslında. 10 Ya, kilometreye evet, kadar evet, çok evet. dahil. Zaten burada bisiklet kültürü var biliyorsun. Her yer Evet, bisiklet her yani. yer bisiklet. Herkes bisiklet kullanıyor. Yani Herkes dikkat bisiklet, etmen lazım. evet. Ya vallahi çarpar. Bir de Aynen. başına bela olur. Bir de olur. Ya burada bisikletliye çarpacağın zaman yani bırak arabayı falan kaldır ellerini Burada- polise teslim ol ya. Sende de olsa, bisikletli de olsa abi çok kötü bir şey ya. Bisikletliye çarpmayın arkadaşlar. Avrupa'da, Hollanda'da bisikletli ve yaya. İnşallah kimseye çarpmaz. Aynen. Bisiklet ama şöyle yani. Kavşaklarda sola döneceksin veya sağa döneceksin. Bisikletin önceliği var. Bisiklete ait kendisinin yolu var. Evet. Ve hızlı geliyor bazen. Yani çünkü onlar alışmışlar. Senin ona yol vereceğini düşünerek o hızlı geliyor. Yani köyden gelmiş gibi sağa Evet. direkt döndüğü zaman Çok
Evet, Türkiye'de ehliyet alıp da mesela buraya gelmek, alışma süreci çok uzun oluyor yani. Ben mesela hala alışamadım. Kaçırıyorum bazen. İnsanla böyle kendimi de kötü hissediyorum. Göz göze geldiğin zaman o şeyle, yani adamla göz göze geliyorsun. Kendimi suçlu hissediyorum. Evet, suç bende ama alışamadım yani. Ben yeni geldim buraya diyemiyorsun da yani. Aynen Alışma süreci çok uzun sürüyor. Bence Rotterdam'a geldiysen eğer turist olarak yani gezmek için geldiysen araba kiralama, bisiklet kiralama. Evet. Hem başın ağrımaz. Aynen. Çünkü mesela burada otopark parası da çok pahalı. Mesela bir kesinlikle. gün geldin buraya. Rotterdam'da 4-5 saat vakit geçirmek istiyorsun. Şehre yakın bir yerlere park etmen lazım. Yani 30 euro verirsin herhalde. 6 saate 5 saate verirsin yani o paraları verirsin. Güzel yani. para yani. 30 euro. Her yer bile ücretli park. Her yer. Her yer Ücretsiz park bulmak imkansız yani. Hız Johnson 61 kanka, hemen plakayı çekelim. Şimdi ise arkadaşlar Erasmus Köprüsü'ne geldik. Burasının çok tarihi bir önemi yok ama 96 yılında yapılmış. Erasmus programının ismi de buradan geliyor. Aslında Erasmus, Desiderius Erasmus diye bir filozof var. Kendisi Rotterdam doğumlu. Eski yüzyıllarda yaşamış. Kendisi Avrupa çapında birçok araştırmaya imza attığı için saygı ifadesi olarak köprüye ismi verilmiş. Büyük gemilerin geçmesi için köprü ortadan ikiye ayrılıyor ve havaya kalkıyor. Tek sütunlu olduğundan dolayı da halk içinde bildiğimiz hayvan olan kuğu ismiyle de alınıyor. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Samet sağ olsun bizimleydi bugün. Bize Rotterdam'ı tanıttı. Ben sizin adınıza teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Rotterdam dediğim gibi Hollanda'nın çok güzel şehirlerinden bir tanesi. İmkanı olan keşke gelip herkes görebilse, bütün vatandaşlarımız, ama imkanı olanlar gelip görmesini tavsiye ediyorum. Görülmesi gereken yerleri zaten elimizden geldiğince göstermeye Aynen. çalıştık. Ben umarım beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet, kesinlikle. Abone olursanız da çok destek olmuş olursunuz. Bir Ankara değil ama güzel. İnşallah beğenmişsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.